Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz bu kare motif nasıl yapılır, onun yapılışını göstermek istiyorum. İplerim yarn artışın ama siz elinizde ne tür ip varsa onları kullanabilirsiniz. İpin markası fark etmez. Bu motifi hırkalarda, battaniyelerde, kırlentlerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş bir motif. Tığımda 2,1 milimetre. Yapılışına ortasındaki hardal rengiyle başlayalım. Ben bu ipimde mavi tonlarını kullanmıştım. Şimdiki yapacağım motifte de lila tonlarını kullanmak istiyorum arkadaşlar. Eminim çok hoş duracaktır. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. 3 zincir çekelim arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınızda yeni videolarımdan ilk siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Halkamın içine 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde halkamızı dolduralım arkadaşlar. İkili trabzanlarımı tamamladım arkadaşlar. Buradaki ipi çekerek ortasındaki halkayı biraz daha küçük hale getirebiliriz. Başlangıçta yaptığımız zincirle birlikte 16 tane oluyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi zincirle buradaki son yaptığımız ikili trabzanı bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekerek hardal rengimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Öncelikle bir tane zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Bakın şu aradan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradaki aradan tığımı geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle ipimle beyaz ipimi buraya sabitledim arkadaşlar. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Aynı araya batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. Bu araya bakın arkadaşlar, tepesine değil buradaki araya batıyorum. Önce yarım trabzan yapıyorum. Sonra tekrar doluyorum. Aynı boşluğa önce yarım trabzan yapıyorum. Pardon arkadaşlar, bu araya bir tane zincir çekmemiz gerekiyordu. Evet, zincirimi çektim. Doladım. Boşluğa batıyorum. Önce yarım trabzan doluyorum. Tekrar aynı göze araya. Önce yarım trabzan, tığımda 3 tane ilmek oluyor. Sonra bu 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Şimdi buradaki araya, bakın şu arada zincir vardı. O araya batıyoruz. Arkada da ipleri yürütelim arkadaşlar. Daha temiz görünecektir. Önce yarım trabzan doluyorum. Sonra tekrar yarım trabzan ve kalan 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Bu şekilde bir zincir dolayalım. Yanındaki araya her boşluğa arkadaşlar bu şekilde batarak devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle ben göstereyim. Bitirdim. Bitirişini zaten her seferinde gösterdiğim için tekrar orayı çekmek istemedim. Son olarak da bir tane zincir çektim ve ipimi sabitleyip kopardım. Şimdi açık lilamdan başlıyorum. Yine ipimi sabitledim. Zincir çekerek örgüme, motifime sabitliyorum. Evet arkadaşlar, burada 2 zincir çektim. Sık iğne ile sabitlediğim için buraya 1 ve 2 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirli trabzan olarak sayıyoruz. Bir tane zincir çektim, doladım. Bakın buradaki ipi de yürütebiliriz. Bu araya batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane buraya ikili trabzan yapacağız.
Tekrar bir zincir çekip yandaki araya batıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Çok pardon. Evet, bu şekilde buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Buradaki araya batıyoruz. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Başlangıçta yaptığım zincirle bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi mor rengime geçiyorum. Mor rengimi aldım. Zincirimi çektim. Şöyle herhangi bir yerden sık iğne yapalım arkadaşlar. Sık iğne ile kapadık. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Sonra şuradaki üçlü trabzanın arasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6, şöyle bakayım, 7 tane zincir çektim. Buradaki boşluğa, bu 7 tane zincirin olduğu kısım, pardon arkadaşlar, aynı göze batacaktım. 7 tane zincir yaptığımızda aynı göze batıyoruz. Burası köşe oldu. 1 2 3 zincir boşluğa, 1 2 3, aralara arkadaşlar 4 tane 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3, bu dördüncü. Şimdi arkadaşlar bu dördüncü zinciri, üçlü zinciri yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum. 7, aynı göze batıyorum. Köşeyi oluşturacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Tekrar, hatta şöyle motiften göstereyim. Bu köşeleri oluşturuyoruz şu anda arkadaşlar. Bu köşenin yapacağımız zincirleri oluşturmaya çalışıyorum şu anda. 3 zincir boşluğa batalım. Tekrar 3 zincir aralara batarak arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi köşeyi oluşturacağız. 7 tane zincir. Aynı göze batıyoruz 7 zincir yaptığımızda. Bu şekilde. Şimdi ben sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben etrafını döndüm. Son olarak burayı nasıl birleştireceğimizi göstermek istiyorum. Başlangıçta yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu araya kaydırma yöntemiyle geliyorum. Ortaya geldim. 1 2 3 tane zincir çektim, doladım ve buraya 3 tane sık iğne pardon 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki zinciri de sayıyoruz arkadaşlar trabzan olarak. Bununla birlikte 4 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Evet, sonrasında buradaki zincirin ortasına sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar bir kere doladık. Buradaki köşeye gelecek olan zincirin boşluğuna 7 tane
ikili trabzan yapıyoruz. 4 5 6 ve 7. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar doluyoruz. Tekrar arkadaşlar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar köşemizi oluşturduk. Sonrasında buradaki zincirin ortasına sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar doluyoruz. Yanındaki zincirin boşluğuna 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık. Buradaki zincirin boşluğuna 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki zinciri sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın kenar kısmı oluştu. Doladık. Köşeye geliyoruz arkadaşlar. Köşeye ikili trabzan yapıyoruz. Evet, buraya da arkadaşlar buradaki gibi önce 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Sonra tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ardından buradaki zinciri sık iğne yaparak kapatıyoruz ve ortaya her ortadaki 2 zincirin olduğu boşluğa 4'er tane ikili trabzan dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şurada ortada tekrar birleştiriyoruz. Aynı şekilde kaydırma yöntemiyle bir tane de zincir çekelim. Üst sıramızı geçiyoruz beyaz rengimizle. Bir tane zincir çekiyoruz. Şuradan öncelikle buradan buraya ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Pardon, burada daha fazla çekeceğiz. 3 tanesini trabzan olarak düşünürsek 1 2 3 4 5 6 tane toplam 9 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle kapatacağım çünkü buraya 2 zincir çekiyorum. Aynı göze tekrar sık iğne ile kapatıyorum. Burada arkadaşlar burayı dönerken 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 doluyoruz arkadaşlar. Bakın burası alçak olduğu için buradaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Burasına da arkadaşlar şuradaki araya sık iğne yapıyoruz. Bakın alçaklara ikili trabzan, yüksekleri sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim, doladım. Bakın burası alçak olduğu için buraya ikili trabzan yaparak birleştiriyoruz. Burada 6 zincir çekiyoruz. Köşeye sık iğne ile kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, doladım. Bakın burası alçak olduğu için buraya ikili trabzan, 1 2 3 4 buraya, araya arkadaşlar şuradaki orta boşluğa sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çek, pardon, önce 4 zincir dolayalım ve
ikili trabzan yapalım. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. 6 zincir, köşeye geldik. 2 zincir, köşeyi yapalım. Tekrar 6 zincir. Evet, bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Bakın burada başlangıçta 9 tane zincir çekmiştik. Bunun üçüncüsüne şöyle batıyorum ve bir tane ilmek alıyorum, kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu trabzan gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Burada 3 zincir çekiyorum, doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu halkanın bu zincirin içine şöyle boşluğa 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Doladım, köşeye geldim. 1 2 tane trabzanımı yaptım, ikili 2 zincir çektim, doladım. Aynı göze şu anda köşeyi yapıyoruz. Aynı göze tekrar ikili trabzan yapıyoruz, 2 tane. Tekrar doladım. Buradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi doladım. Buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Buradaki boşluğa da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 4 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Buradaki sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Pardon. Evet, doladım. Tekrar bu araya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım, doladım ve buradaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz bu sırayı arkadaşlar. Köşelere geldiğimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan. Buraya 6 tane, tekrar buraya 6 tane. Her trabzanın sık iğnenin tepesine batıyoruz. Buradaki aralara 4'er tane. Bu aralara 6'şar tane yaparak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben motifimi birleştirdim ve bu şekilde oldu. Benim motifim hazır. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer daha büyük bir motif isterseniz bu modelden, bu motifi büyütmek isterseniz üst sırasına her bir trabzan tepesine batarak biraz daha büyütebilirsiniz. Yine köşeleri ikişer tane trabzan ve 2 zincir çekerek bu şekilde büyütebilirsiniz arkadaşlar. Hırkalarınızda, battaniyelerinizde, yeleklerinizde kullanabileceğiniz çok hoş bir modeli oldu. Ben 2 renk çalıştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.